Merhabalar sevgili Kova ve yükselen burcu Kova, ay burcu Kova olan çok değerli arkadaşım. Hoş geldin sevgili Kova burcu. Umarım çok ama çok iyisindir. Bakalım Mart ayına ramak kaldı arkadaşlar. Bakalım 2025 Mart ayında sevgili Kova ve yükselen burcu Kova, ay burcu Kova olan çok değerli arkadaşımı neler bekliyor dedim ve ilk kartımı aldım. Şimdi burada bir başlangıç söz konusu. Yani hani şey deriz ya, bir yerden bir haber gelse, bir ışık gelse de önümü görsem dediğim bir durum var açıkçası. Bir diğer kartımıza bakalım. Mahkeme kartı. Arkadaşlar bazılarınızın mahkemeyle alakalı konusu olabilir. Dünya kartı, çok güzel gidiyoruz. Kupa dokuzlusu. Biz şöyle yapalım arkadaşlar. Kartların hepsini güzel bir şekilde odaklanarak ve hissederek karıştıralım. Ve sonrasında yorumumuzu yapalım. Büyücü kartı. Kovalarda hiç bu kadar sıkıntı çıkar gibi düşünmüştüm açıkçası. Her ne kadar iyi niyetlerde olsak da asa sekizlisi düştü. Ama şöyle yapalım. Zaten gelecek olan kart gelecektir arkadaşlar. Şimdi bakalım büyücü kartı. Asa, çok güzel burası ya maşallah. Asa onlusu. Evet. Şimdi hepsini açalım. Şimdi bu mahkemeyle konusu olan arkadaşlarım özellikle 20'si ve 21'i mahkemeyle ilgili. Şimdi direkt ona başladık ya arkadaşlar. Oradan bir devam edelim. Mahkemeyle ilgili konusu olan arkadaşlarım ya da beklediği davalık konuları olan arkadaşlarım varsa buralarla ilgili özellikle Mart ayının 20'si ve 21'i artı eksi olarak alabilirsiniz. Olumlu bir gelişme, sevindirici bir haber. Bununla ilgili bir destek. Tabii ki bireysel olarak herkesin süreçleri farklılık gösterecektir ama bir kıvılcım, bazılarınızda olumlu sonuçlanması, bazılarınızda olumlu sonuçlanması ile ilgili güzel haberlerin gelmesi. Fakat burada şöyle bir durum var. Yani arkadaşlar bakın, mahkeme kartı, dünya kartı, büyücü, asa altılısı, kupa dokuzlusu. Yani burası o kadar keyifli ki senin için bir süreç tamamlanmış. Hayatın ile ilgili bir döngüyü bitirmişsin. Yeni bir döngüye ve yeni bir döngüye ve yeni bir sürece doğru geçiş yapıyorsun. Yani burada gerçekten şaşkınlığa uğrayabileceğin bir takım gelişmeler olacak. Kartlarımızı tamamıyla bir karıştıralım ve sonrasında yorumlarımızı yapalım. Para altılısı bakın. Para ile ilgili beklentisi olan arkadaşlarım, hani özellikle mahkemeyle alakalı, hani mahkemeye giden konular varsa bilemiyorum. Belki burada bir nafaka gibi durumlar da söz konusu olabilir. Pek tabii ki. Para ile ilgili, para konularıyla ilgili, para kazanma ile ilgili beklentilerim varsa Mart ayının 20'si civarı, 20-21 arkadaşlar, 6-16-26 bu tarihler senin için önemli olacaktır. Ayrıyeten burada şöyle bir durum var. Şimdi para altılısı zaten almak ve vermektir. Alan el, veren el. Burada aynı zamanda senin de bir şeyler vermen var ve verdiklerinin karşılığını almak var. Hem maddi hem manevi olarak geçmişte de yaptığın iyiliklerin de karşılığını almak var. Özellikle geçmişte çok yardım ettim, birilerine borç verdim ya da işte maddi manevi yardımlarda bulundum diyen arkadaşlarım varsa bunlar sana güzel güzel gelecek diyor sevgili Kova burcu. Kovalar maşallah. Arkadaşlar son kartlarımızı alalım şöyle bir. Yani burada şu ana kadar gelen olumsuz kartlarda asa onlusu ve kılıç dokuzlusu birazcık sıkıntılı. Kupa sekizlisi, kılıç sekizlisi. Hadi bakalım şuraya bir güzel gelsin. Para kraliçesi. Şimdi o zaman ufak ufak bir başlayalım. Bunun üzerine çekmeye gerek yok ama yine de şöyle bir tane alalım. Tamam. Şimdi sevgili Kova burcu, mahkemeyle alakalı konuları söyledik. Hayatının geneline gelecek olan bir konu var dedik. Yani burada bir gitme var arkadaşlar. Gidiyorsunuz. Bazılarınız işinizi değiştirebilirsiniz. Taşındığınız yerden gidebilirsiniz. Özellikle denize olan yerlere taşınma ile ilgili bazı düşüncelerin söz konusu bir gitme durumları var ve ayrıyetten maneviyatının çok daha yükseleceği bir ay olacak. Bu bir diğer etki. Bir diğer etki ise hani dedim ya, geçmişte yaptığın iyiliklerin de karşılığını alacaksın. Yani ister maddi olsun ister manevi olsun ki bir fikir bile çok büyük yol açabilir karşımıza. Yani küçük bir söz bile bizim hayatımızı gerçekten çok güzel şekillendirebilir. Burada ayrıyeten yardımlaşman gereken bir ay da olacak senin için. Yani yardıma çağrılıyorsun. Sözel olarak, maddi olarak, manevi olarak yardımlaşmak, paylaşımda bulunmak çok ama çok önemli olacak. Bunu da kenara bıraktık arkadaşlar. Şimdi bir diğer etki ise
Sağlık ile ilgili psikolojik rahatsızlıklara dikkat et. Gece uykusuzluklarına dikkat et. Şimdi özellikle 26 Şubat ve 9 Mart tarihleri arası geceleri uykusuzluk çok yaşayabilirsin. Psikolojik sağlık problemleri. Ben buraya hapsoldum, buradan çıkamıyorum. Kılıç sekizisi. Kendi kendine oluşturduğun şeyler. Yapamam, edemem. Dış etkenler de buna tabii ki çok bu durumu kaşıyabilir. Senin üzerine gidebilir. Zaten haftalık yorumlarda hani detaylı anlatacağız arkadaşlar. Burada hani böyle elim kolum bağlı, ben buradan gidemiyorum, bir gitmek istiyorum da gidemiyorum. Hem maneviyatı sorgulamak, hem çevreyi sorgulamak, içinde bulunduğun durumları sorgulama ile ilgili. Ve burada sevgili Kova burcu, bu duygu durumlarına dikkat et. Bunu da kenara koyduk. Bir diğer etki ise ben burada çok güzel bir başarı gördüm arkadaşlar. Yani senin bile şaşırabileceğin bir takım gelişmeler olacak Mart ayında. Fakat bak şimdi fakat şundan dolayı. Şimdi asa onlusu, sorumlulukların ve yükün çok fazla. Yani senin dışında da çok fazla sorumluluk ve yük üstlenebilirsin. Çocukların, ailen, iş arkadaşların, iş yerindeki sorumluluklar, bunlara da çok fazla üstlenebilirsin. Asa onlusunu ben burada birazcık uyarı olarak aldım. Bir diğer tatlı etki ise bu. Burası tamamıyla bir başarı ve gerçekten güzel bir etki olduğu için bak şuraya da geleceğim. Burası da o kadar çok kilit ve ki yani kılıç sekizisi ve para kraliçesi. Geçiş çok güzel. Şimdi bak diyor ki bir sürü sorumluluk alacaksın. Halletmen gereken bir sürü şey var ama bunun üzerinden geleceksin. Bakın bazılarınızda şu var. Şuna düşmeyin arkadaşlar. Hani başarıya gideceğimi biliyorum. Güzel gelişmeler oluyor hayatımda. Hatta belki senin bile tahmin edemeyeceğin güzel gelişmeler olacak hayatında. Öyle de olsun diyelim arkadaşlar. Fakat burada bazılarınız hani şu var. Ya ben yapamam. Ya ben edemem, işte başarıya ulaşmam için çok çalışmam lazım ya da şöyle olması lazım, işte bunu da halletmem lazım, bunu yapabilir miyim acaba gibi düşüncelere düşerken bazılarınız da bakın yarı yarıya bir kısmınızda bu sorumlulukları alacaksınız ve aldıkça da başarı gelecek arkadaşlar. Burası çok güzel. Bunun dışında iletişim konularına ve kendini psikolojik olarak harap etmemeye, kurban psikolojisine özellikle düşmemeye çok dikkat et. Yani burada kılıç sekizisi ve para kraliçesi diyor ki senin burada bolluğun, bereketin artacak. Gerçekten temelleri sağlam bir şeyler kuracaksın. İş yapmak, işe başlamak, ortaklı bir iş yapmak, gücünün artması, enerjinin artması, büyücü kartı, hayattan mutluluk almak, bir sürecin bitmesi, başarı, takdir, onaylanmak, Mart ayında beklediğin bir evrak ya da bir sınav, geçtiğin bir süreç, üzerinde çalıştığın bir proje varsa bununla ilgili başarı elde edeceksin. Zaten asa altılısı yani güzel başarılar var arkadaşlar. Hayatınızın pek çok aşamasında. Yaş aralığınız ve mesleğiniz ne olursa olsun zaman zaman mesleklere değiniyorum ama burada böyle bir şeye gerek yok. Şimdi diyor ki bak kılıç sekizlisi gibi böyle kendi kendini bir alana hapsetmek yerine bazılarınız belki hani 8'li vadelerdir. 8 bakın. 8'li vadelerdir. 8 hafta 8 aydır hareket edememe durumları içerisinde olmuş olabilirsiniz. Şimdi bunu tamamlayalım, diğerini söyleyelim. 8 hafta ve 8 aydır hareket edemiyorum, hiçbir şey yapamıyorum, sorumluluklarım, yüküm çok fazla, işte elimden o da alındı, bir takım hayal kırıklıkları, seni tatmin etmeyen durumların içinde kalmak. Buradan artık para kraliçesi noktasına geçiş yapıyorsun. Yani kendi gücünü eline alacaksın. Bir diğer etki de şu. Şimdi burada hani yapamam edemem diyenler olacak dedim ya aranızda. İkiye ayrıldı kova burçları. Zaten bu da hani yol göstermek için. Yapamam, edemem, işte öyle de olmaz ki, böyle de olmaz ki, bunları çok adlandırabiliriz. Bu şekilde kendi kendine hapsetmek yerine sevgili Kova burcu, ki Mart ayının 8'ine kadar bu durumda olabilirsin bu arada. 9'una kadar, 8'ine kadar bir gitme durumları var, değişiklik durumları var. Yapamam, edemem yerine diyor ki bak kendini göster. Tam bir para kraliçesi gibi davran. Ben buradayım de. Bütün yeteneklerinle, bütün özgüveninle, bütün varlığınla, bütün her şeyini, yani ben buradayım de, kendine olan güvenin artsın ki bereket sana gelsin dedi. Özellikle balık, akrep etkili olanlar, boğa, başak, oğlak etkili olanlar, yay etkili olanlar ekstra bir şanslı olacaksınız arkadaşlar.
Şimdi burada uzun süredir bir gitme hayalim var. Bazılarınız iş değiştirebilirsiniz, şehir değiştirebilirsiniz, ülke değiştirebilirsiniz ya da yeme içme alışkanlığını değiştirebilirsin. Çünkü burada fırtınadan kaçmak var. Aldatılmaktan kaçmak var. Kandırılmaktan kaçmak var. Bunu bir kişi olarak da al, hayatının geneli olarak da al sevgili Kova burcu. O fırtınanın dinmesi, sakinliğe doğru gitmeyle ilgili bir durum söz konusu. Şimdi Aziz'le birlikte şöyle bir durum var. Bazılarınız kendi işinizi kurabilirsiniz. Zaten hali hazırda özellikle geçtiğimiz altılı ve beşli vadelerdir. Bununla ilgili adımlar attıysanız hafta ve ay, geçtiğimiz 5 hafta, 5 ay, 6 hafta, 6 ay öncesinde kendi işinizi kurma ile ilgili ya da bir eğitime başlama ile ilgili bir başlangıcınız olduysa bunun da zaten verimliliğini alacaksınız. Fakat 26 Şubat ile Mart ayının 8'ine kadar 9'una kadar böyle birazcık karamsar etkiler altında olacaksın açıkçası. Para konularına da şöyle bir durum var. Şimdi bak burada para harcamalarına dikkat et. Neden biliyor musun? Yani burada hani çok fazla saçabilirsin. Bak şimdi para altılısı. Hani dedi ki alan el veren el. Çok fazla saçabilirsin. Çok fazla harcama yapabilirsin, birilerine bir şeyler verebilirsin ve bu çok büyük bir hüsrana uğratabilir. Yani kendine bile bir şeye kalmayabilir. Para ile ilgili her türlü konulara dikkat et. Aldatılmak, kandırılmak da dahil olmak üzere. Bunun dışında zaten çok güzel yeteneklerini kullanabileceksin. Kendi potansiyelini kullanabileceksin. Sevgili Kova burcu, peki bakalım. Yani bu uzun vadeli de olacak aynı zamanda. Yani toprak etkisi de çok yüksek. Uzun vadeli kalıcı bir şeylerin başlangıcını gerçekleştireceksin. Bereketli bir şeylerin başlangıcını gerçekleştireceksin. Şimdi buradan bir mesaj alalım arkadaşlar. Bir de arketip ve mesaj kartına melek kartına bakacağız. Kova burcu arkadaşım için gelecek olan mesaj nedir diyelim. Bakın bazılarınız seyahat, yolculuk planları gerçekleştirebilirsiniz. Denize olan bir yere gitmek, denize olan bir yere yaşamakla ilgili, taşınmakla ilgili konularınız olabilir. Dünyayı dolaşmak, seyahat etmek ve keşfetmek için güçlü bir istek var. Bunu yapmanın zamanı geldi. Yakında bir seyahat görünüyor dedi. Peki bakalım başka neler gelecek? Şu döndü. Gizli lütuf. Arkadaşlar bu çok güzel. Her şey her zaman göründüğü gibi değildir. Çok geçmeden her şeyin senin en yüksek hayrını olduğunu fark edeceksin dedi. Bir diğer etkiye bakalım. Ne gelecek diyelim. Yeniden inşa et. Tamir edilmeyecek şeyleri düzeltmeye çalışarak kendini yorma, yeniden başlamak için şans senden yana dedi. Zaten kartlar çok güçlü geldi ama böyle çok tatlı bir şey daha almak istiyorum. Gelsin bakalım ne gelecek. Aradığın şey seni yaz mevsiminde bulacak. Keyif, mutluluk, macera ve gizlinin saklının olmadığı bir mevsim bekleyin dedi. Yani bakın arkadaşlar yayılarak giden bir güzellik söz konusu. Sevgili Kova burcu şöyle yapalım. Bir de arketip mesaj alalım. Kova burcu arkadaşım için gelecek olan arketip mesaj nedir diyelim. Keşiş ve rahibe. Olumlu nitelik, kutsal ruha duyulan özgeci ve samimi bir bağlılık. Bunu çalıştırman çok önemli olacak. Peki bunun gölge tarafı nedir dediğimde düşmemen gereken hal ve tutum nedir? Fiziksel dünyayı olumsuz yargılama ve aşırı bağnazlık. Burada her ne kadar güçlü etkiler olsa da şu kılıç dokuzusu durumuna düşmemeye çok dikkat et. Hani bir kelime var ya, sinek küçük ama mide bulandırır gibi bir kelimeydi yanlış hatırlamıyorsam. Buna dikkat et. Şimdi bak ne geldi? Zorba. Zorba kartı ilk kez geldi bu arada. Zorba, olumlu nitelikler. Başkalarına gözdağı verme eğiliminizi vurgular. Bak bir güç var. Ortaya bir ışık saçmak var. Size zorbalık eden içinizdeki korkularla yüzleşmenize yardım eder. Böyle bir güç de gelecek aynı zamanda. Peki gölge nitelik nedir? Bak dikkat etmen gereken, düşmemen gereken hal ve tutum nedir? Sözel veya fiziksel tacizin arkasındaki derin korkuları gizler. Yani bak burada asa olmuş da zaten bir nevi tacizdir yani. Sözel olarak, fiziksel olarak böyle bazı korkular. İşte bak burası o kadar çok birbiriyle bağlantılı ki.
Sevgili Kova burcu. O korkulara dikkat etmek lazım. Yani burada sana verilen çok güzel bir güç var. Enerji akışı çok güzel. Fakat dış etkenlerden etkilemek, kendi kendine hapsettiğin durumlar, bunlara dikkat et. Peki bak ne diyor? Geçmişin şifası. Geçmişinle barış ve onu şifalandır. Şu anda yaşadıklarının kökeni geçmişinde yatıyor dedi. Bir bakalım, bir karma temizlenme süreci de olacak senin için. Ve dileğin oldu arkadaşlar. Yüreğindeki gerçekleşti, bunu bil dedi. Yani ne diledin, ne istedin bilmiyorum ama yüreğindeki gerçekleşti, bunu bil diyor sevgili Kova burcu. Mart ayı rehberliğim bu şekildeydi. Videonun alt kısmına veya üst kısmına çok güzel Mart olumlaması yazacağım arkadaşlar. Sen de bunu yorum kısmına yazmayı lütfen unutma ki enerjiler aktif olsun, ya da istersen kalp çakramızı temsil eden yeşil kalp koyabilirsin. Boğaz çakramızı temsil etmesi için de mavi bir kalp koyabilirsin. Yeşil mavi kalp de koyabilirsin. Hiç fark etmez. Ama olumlamayı yazarsan böyle daha güzel enerjileri hayatımıza çekmiş oluruz. Kendine çok iyi bak. Görüşmek üzere. Hoşça kal.